Oluşan yeni dünya düzeninde Güney Asya ve Orta Doğu'nun en güçlü savunma paktı kurulmak üzere. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'ın bir araya gelmesiyle oluşabilecek yeni paktın taslağı geçtiğimiz haftalarda açıklandı. Eğer bu gelişme hayata geçerse yeni düzende bölgesel bir süper güç ortaya çıkacak. Bugün bu paktın çıkarlarına ve Çin ile ABD'nin aldığı konuma yakından bakacağız. Eğer hazırsanız içeceklerinizi doldurun ve arkanıza yaslanın. Başlıyoruz. Bugün Pakistan'da Türkiye'de oynanan oyunlara benzer bir oyun oynanıyor. Oyuncular farklı ama oyunu kuran güç aynı. Birden fazla etnik unsuru barındıran Pakistan parçalanmaya çalışılıyor. Peki ama neden? Pakistan'ın Belucistan eyaletinde 7-8 milyon Beluç yaşamakta. Bu nüfus Pakistan'ın 240 milyonluk nüfusunun yaklaşık %3.6'sını oluşturuyor. Ancak bu az sayıda Beluç'un en fazla bulunduğu bölge Belucistan. Bu eyalet aynı zamanda yüz ölçümü olarak ülkenin en büyük eyaleti konumunda. Dünya üzerindeki Beluç sayısı ise toplam 15 milyon kadar. Bunların büyük bir bölümü hemen Belucistan sınırındaki İran topraklarında yaşıyor. İşte dostlar, bu durum ortalığı karıştırmak isteyen büyük balıklar için bulunmaz bir fırsat. Parçalanmasını istediğiniz bir ülkede birden fazla etnik grup varsa işleri karıştırmak için yapmanız gerekenler çok basit. Azınlık olan grubu destekle, onlara haklar verilmesi gerektiğini söyle ve milli birliği boz. Böylelikle diğer azınlık gruplar da devlete karşı ayaklansın ve ülke içinde bir kargaşa meydana gelsin. Peki ama kim niye Pakistan'ı parçalamak istesin diye sorduğunuzu duyar gibiyim. Burada karşımıza iki devlet çıkıyor dostlar. Amerika Birleşik Devletleri ve Hindistan. Pakistan ile Hindistan arasındaki tarihsel gerilimi zaten biliyorsunuzdur. Bilmiyorsanız da dert etmeyin. Videoya bir like bırakırsanız hem beni mutlu eder hem de bu gerilimin videosunu çekmem için bir sinyal gönderebilirsiniz. Ancak kısaca özetlemek gerekirse Hindistan ve Pakistan arasında bitmek bilmeyen, onlarca yıldır süren bir askeri gerilim var dostlar. Ayrıca Hindistan, Çin ile baskılandığı ve köşeye sıkıştırıldığı için çok rahatsız bir konumda. Bundan dolayı hem ekonomik hem de askeri açıdan rahatlamak için bu cepheyi kapatmak istiyor. ABD'nin gözünden baktığımızda ise ana odak aslında yine Çin'de. Çin'den bıkmış, iki ülke de Pakistan'ın üzerine oynuyor. Çünkü Pakistan ve Çin ilişkileri gayet iyi durumda. Çin-Pakistan Ekonomik Koridoru ya da İngilizce kısaltmasıyla SPEC üzerinden yapılan ticari ulaşım sayesinde Çin, Arap Denizi'ne doğrudan ulaşım sağlıyor. Ayrıca Pakistan'ın Belucistan eyaletinin Gwadr şehrine kurulan Gwadr Limanı'na Çin tarafından çok büyük yatırım yapıldı. Çin'in Modern İpek Yolu projesinin deniz ayağını oluşturan bu yol ile Çin malları dünya ticaretine açılıyor. Tahmin edebileceğiniz üzere dostlar, Çin'in büyümesinden rahatsız olan en büyük iki devlet Amerika Birleşik Devletleri ve Hindistan. Ayrıca Belucistan'ın önemi sadece bununla sınırlı değil. Eyaletin Reko Dik şehri dünyanın en büyük 5 altın ve bakır madenlerinden birine ev sahipliği yapıyor. Özetle dostlar, artık kimlerin Pakistan'ı parçalamak istediğini ve niye özellikle Beluşlar ve Belucistan üzerinden bir politika güttüğünü biliyorsunuz. Tabii tüm anlattıklarımızın yanında şunu da hatırlatmakta fayda var ki İslam aleminin tek nükleer silahına sahip ülkesi de Pakistan. Büyük güçler için bu tehdidin de ortadan kaldırılması gerekiyor. Artık büyük resmi görüyoruz. Ve dostlar, farkındaysanız tüm bu yaşananlar Türkiye'de yaşananların bir kopyası niteliğinde. Pakistan'ın resmi dili Urduca olmasına rağmen Beluşlar için dil serbestliği isteniyor. Beluşların bir parçası ise İran'da ve İran'da karıştırılmak isteniyor. Aynı KCK çatısı altında PJAK'ın İran'da, PKK'nın ise Türkiye'de faaliyet göstermesi gibi bir durum var. Hatta kadın savaşçılar kisvesi altındaki terör gruplarına kadar benzerlik söz konusu. Çünkü tüm bunlar tek bir elin altından çıkıyor. Peki Türkiye böyle bir durumdaki Pakistan'la işbirliğine giderek ne amaçlıyor? Olası bir savunma paktı, Pakistan'ın nükleer şemsiyesi altında Türkiye'ye bölgesel hareket serbestliği tanımlayabilir. Nükleerin varlığı sebebiyle karşılıklı dehşet dengesinin getireceği güvenlik, Türkiye'nin daha rahat hareket etmesini sağlayabilir. Keza aynı şekilde Suudlar da bu nükleer şemsiyeden faydalanabilir. Pakistan ise Türkiye'nin gelişmiş savunma sanayisinden ve ordu tecrübesinden yararlanabilir. Aynı zamanda tüm bunlar Suudlar için de geçerli olur. Türkiye'nin Azerbaycan ve Pakistan ile son yıllarda savunma sanayi ve güvenlik alanlarında işbirliği yaptığı bilinmekte. Ayrıca Türkiye, geçen yıl Hindistan ile çıkan çatışma sırasında Pakistan'a SİHA göndererek destek oldu. Hindistan hükümeti ise bu iddialar sonrasında Türkiye'ye tepki gösterdi.
2022 yılında ise Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki askeri ve savunma sanayi alanında işbirliğini arttıran bir belge imzalandı. 17 Eylül 2025 tarihinde ise Suudi Arabistan ve Pakistan arasında bir savunma paktı halihazırda imzalanmış durumda. Daha fazla lafı uzatmadan dostlar, şunu söyleyebiliriz ki bu pakt hayata geçerse paktın ekonomisini Suudlar, nükleer şemsiyesini Pakiler, askeri geleneğini ve savunma sanayisini ise Türkler sırtlanacak. Bu ülkelerin aralarında istihbarat ve teknoloji alışverişinin canlanması, bu ittifakın bölgesel bir süper güce dönüşmesinin önünü açabilir. Velhasıl tüm bu yaşanan gelişmelere baktığımızda çok kutuplu dünyanın olası yeni kutupları oluşmaya başlıyor. Bir tarafta Çin ve Pakistan bloğu, bir tarafta ise ABD ve Hindistan bloğu. Bu blokların ilerleyen süreçte kapsamı genişleyecek gibi görünüyor. Olası bir Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan paktı ile beraber Çin ve Pakistan bloğu daha da güçlenebilir. Bu bloğun karşısında ise Türkiye'nin bölgesel rakibi İsrail, Suudların bölgesel rakibi Birleşik Arap Emirlikleri ve Pakistan'ın bölgesel rakibi Hindistan'ın bir araya gelmesi kaçınılmaz olur. Böyle bir durumda ise muhtemel kutuplar şu şekilde ayrılır. Çin'in başını çektiği Pakistan, Türkiye ve Suudi Arabistan bir kutupta bulunur. Konjektürel duruma göre bu kutupa Azerbaycan, Rusya, İran, Katar, Somali ve Libya da eklenebilir. Karşı tarafta ise olası bir kutuplaşma gerçekleşirse Amerika Birleşik Devletleri, İsrail, Birleşik Arap Emirlikleri ve Hindistan yan yana geçer. Tabi bu saydığım liste tamamen bir öngörü ve teori. Yani bugün yaşananlarla bir ilgisi yok. Velhasıl dostlar, 15 Ocak 2026 itibariyle Dışişleri Bakanı Hakan Fidan pakt ile ilgili bazı açıklamalarda bulundu. Suudi Arabistan ve Pakistan ile görüşmelerin sürdüğünü ancak bir anlaşma olmadığını söyledi. Ayrıca Türkiye'nin amacının daha kapsamlı bir bölgesel güvenlik platformu kurulması olduğunu da belirtti. Pakistan Savunma Üretimi Bakanı Raza Hayat Harraj ise 15 Ocak'ta yaklaşık bir yıl süren görüşmelerin ardından Suudi Arabistan ve Türkiye ile üçlü bir savunma anlaşması taslağı hazırladıklarını söyledi. Harraj, üç bölgesel güç arasındaki potansiyel anlaşmanın Pakistan ve Suudi Arabistan'ın geçen yıl duyurduğu savunma paktından ayrı olduğunu belirtti. Anlaşma taslağının halihazırda 3 ülkede de mevcut olduğundan ve taslak üzerindeki müzakerelerin sürdüğünden bahsetti. Olası paktla ilgili Suudi Arabistan ise herhangi bir açıklama yapmadı. İsrail basınında ise pakt ile ilgili bazı haberler ortaya çıktı. Suudi Arabistan-Pakistan anlaşmasına Türkiye'nin dahil olmasının İsrail'in bölgede yaratmak istediği güvenlik hakimiyetine olumsuz etkileyeceği yönünde değerlendirmeler yapıldı. Sonuç olarak dostlar, Türkiye, NATO'dan sonraki en büyük kolektif savunma paktına yakın gibi görünüyor. Ancak Fidan'ın açıklamaları üzerinden yorumlama yapacak olursak, bunun düşündüğümüz şekilde bir savunma paktı olarak gerçekleşmeyeceğini de düşünebiliriz. Bizi nelerin beklediğini zaman gösterecek. Videodan ayrılmadan önce içerik hoşunuza gittiyse videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.